Sevgili arkadaşlar merhaba. Bir tane plugin geçti elime. İsmi Kickshaper. Sevgili Emrah Çelik WA Production firmasıyla bu plugin'i tasarlamış ve dünyaya sunmuş. Ve nefis enfes bir plugin karşımızda duruyor şu anda. Özellikle bir Türk insanı olarak, bir Türk genci olarak böyle bir plugin'in bir Türk ses mühendisi tarafından tasarlanıp dünyaya sunulması ve dünyada da kabul görmüş olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi ben bu plugin'i öveceğim ama plugin'i övme sebebim tabii ki bunu bir Türk yaptı diye pozitif ayrımcılık yapmayacağım. Yani plugin'in kendisi hakikaten güzel. Ve çeşitli arkadaşlar, sektörden birçok arkadaş bu plugin'le ilgili deneyimlerini aktardı. Benim aktaracağım şeyler ise daha önce ne yapıyorduk? Bu plugin işimizi nasıl kolaylaştırdı? Ya aslında biz Kick'in processing'ini yaparken daha önce birçok farklı plugin'i üst üste açıyorduk. Daha sonrası onlardan bir sonuç almaya çalışıyorduk ki genelde alıyorduk, ancak bu plugin bütün her şeyi böyle kompakt hale getirmiş, bir plugin'in içerisine sığdırmış ve bunu da güzel bir şekilde yapmış ki zaten WA firması kötü bir işi kendi plugin kataloğuna da eklemezdi zaten. Ya emin olun dünyada birçok tasarımcı, plugin tasarlayıcısı bu tarz firmalara kendi beta testlerini yolluyor. İşte beğenirlerse çıkartıyorlar ama bunların içinde sıyrılmak hakikaten zor. O yüzden Emrah'ın yaptığı iş daha da kıymetli hale geliyor şu anda. Hatta bir tane daha plugin yaptılar. Onu daha sonrasında ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. Şimdi şöyle bir Kick var elimizde. Bir plugin'i kapatayım önce. Kick'in kendisini bir duyurayım size. Yani tabii ki neredeyse bütün sample kick üreticilerinin yaptığı beni çıldırtan şey direkt sıfıra normalize etmiş şekilde kickleri vermek. Niye? İşte millet beğensin alsın diye. Sesi çok çıkınca millet beğeniyor ya. Şöyle birazcık kısalım. Bir 5-6 dB bir headroom'la işe başlayalım. Evet. Böyle fena değil. Şimdi arkadaşlar, bir kick'i mixlerken önceden ne yapıyorduk? Bir FEF filter ya da bir EQ açıyorduk. Kick'in fundamental frekansını, yani inebildiği en alt doğuşkanların olduğu frekansı buluyorduk. Ve o frekansın parça içerisinde nasıl bir yer işgal ettiğini anlıyorduk. Ya cut ya boost işlemleri falan yapıyorduk. Hatta şarkımızın tonu ile ilintili fundamental frekansta kick tınlıyor mu tınlamıyor mu onun peşine düşüyorduk. Şimdi bu adamlar buraya find diye bir tuş koymuş. Buraya bastığın anda buradaki kick sample'ının fundamental frekansını sana şak diye buluyor. Harika bir özellik. Mesela burada birkaç kere tabii find yapın. İlkinde güvenmedim ben. Çünkü şeytanın avukatlığını yapmaya çalışıyorum ya. Birkaç kere üst üste tıkladıktan sonra da anladım ki evet 55 Hz'de bu kick'in fundamental'ı var. Harika. Bu bize bir yol gösteriyor aslında. Yani bu kick'te 55 Hz'ler fundamental'da tınlıyor. Daha doğrusu fundamental 55 Hz'de tınlıyor. Haberin olsun diyor sana. Fotoğrafı verdi bir kere. Bir plugin kullanmam için gerek şart şeylerden biri input ve output trimlerinin olması. Yani giren ve çıkan sinyali dengeleyebiliyor olmam lazım. Bunun içerisinde var bu. Müthiş. Şu aşağıdan başlayayım. Şurada invert var arkadaşlar. Yani faz çevirebiliyorsunuz. Belli başlı aletlerle maskeleme yapıyor olabilir. Yapıcı ya da yıkıcı girişime giriyor olabilir. Fazları buradan çevirebiliyorsun. Daha sonrasında plugin'inizin biraz daha detaylı yani oversampling daha doğrusu bunun adı. Detaylı ve kaliteli çalışması diyeyim. Şimdi oversampling değil videonun konusu. Buradan oversampling seçeneğini de aktif ederseniz ki bu plugin'iniz biraz da detaylı işlemler yapmaya başlıyor diyeyim şimdilik. Daha detaylı anlatmam gerekiyor bunu. Tabii ki oversampling'i açınca işlemcinize binecek yük de o derece artacak. İşte burada on-off tuşu falan var ya, harika olmuş. Burasını çok sevdim ben. Şimdi bu plugin beni ilk nerede aldı? Tail kısmında.
Ya şimdi kickler arkadaşlar böyle bir kutu kick vardır, bir yastık kick vardır, bir de böyle çok sustain'i, release'i aslında daha doğrusu sustain'i bol kickler vardır. Hani envelope filtreyi birazcık araştırırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya da bilmediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Ben onlarla ilgili de videolar hazırlayayım. Abi sustain ne, release ne, envelope ne falan filan diyorsanız. Ya şimdi bazen bir kick seçersin, tek başına harika gelir. Parçanın altına koyduğun zaman ya çok böyle şarkının low'larını böyle çok işgal eder. Özellikle süresi uzundur o kick'in. Çok uzun sürüyordur. Sen de sürekli o kick'i böyle belli başlı filtreler yardımıyla ya da envelope optimizasyonları yapan pluginler yardımıyla kick'i böyle yakalayıp tutmak istersin. Demiş ki Kick Shaper, kardeş uğraşma. Short istiyorsan short'a, long istiyorsan long'a çek bakalım ne oluyor. Şimdi şöyle sağ tıklayayım. Default value diyor burada. Yani sıfırda tam etkisiz yerden başlatalım. Kick'in kendisini bir dinleyin. Bypass'tan çıkıyorum artık. Bakın kuyruk kısımlarına özen gösterin dinlemeye. Şöyle biraz da fade out'u belirginleştireyim. Çat çat yapmasın. Kuyruğu dinleyin, tamam. Nasıl uzayıp nasıl kısaldığına dikkat kesilin. Bunu oldukça güzel bir şekilde yapıyor. Buradaki fundamental frekansın rehberliğinde bu kick'in kuyruğunu yani uzama kısmını uzatıyor ya da kısaltıyor. Yani bunu biraz transient master gibi düşünebilirsiniz. Transient'ta sustain kısmı var ya, transient kısmı değil de transient'la alakalı pluginlerdeki sustain butonu gibi düşünebilirsiniz. Okey. SPL'in falan vardı. Eyvallah. Şimdilik böyle kalsın. Beni tavladığı ikinci kısım D-Boom kısmı arkadaşlar. Şimdi önce bir dinleteyim size, sonra ne olduğunu anlatayım. Hiç uzatmayalım. Şimdi duyduğunuz şeyi zaten anlamışsınızdır. Biz kickleri mixlerken en çok zorlandığımız şeylerden birisi low mid, low ve sub bölgeyi e, adam etmekte zorlanırız. Yani o bölgedeki tightlığı sağlarken bir bakarız ki orayı küçültmüşüz. Orayı güçlendirelim derken bir bakmışız kick'i çamur hale getirmişiz. Ulan ne yapacağız ne yapacağız derken bir şekilde işin içinden çıkmaya çalışırdık. Çıkardık da ama yani bir dakikada yapacağım şeyi belki de 15 dakikada 20 dakikada yapıyordum. Şimdi bu deboom denen kısım şunu yapıyor. Kardeşim ben senin low mid ve low frekanslarını kontrol ediyorum. Oradaki dinamikleri birazcık daha hızlı ve pratik şekilde kontrol altına almanı sağlıyorum diyor. Özellikle böyle kicklerde çamur, pörtleme falan varsa bu D-Boom bunu çözüyor. Ha, bunu abartırsan tabii ki low ve low mid bölgede, hatta sub'larda da bunu söyleyebilirim. Fazlaca bir dinamik alan müdahalesi olacağı için kickinizdeki alt frekanslardan kayıp verebilirsiniz. Ama bunu insan gibi tatlı tatlı kullanırsanız da low'lardaki hakimiyetiniz gerçekten çok kolaylaşacaktır. Ya tabii yola çıkarken nasıl bir kick hayal ettiğinize en başta karar verin yani. Plugin sizi yönetmesin, siz plugin'i yönetin. Şu thump'a bakalım. Şimdi bu anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla, bilmiyorum, yanlışım varsa Emrah zaten yorumlara yazar. Ya da kullanan arkadaşlar abi sen burayı yanlış anlamışsın der. Ancak thump sanki
low'lardaki ve low mid bölgedeki ve sub bölgedeki frekansların dalga boyuna bir müdahalede bulunuyor gibi. Yani atım süresini, o dalga boyunun, o low'lardaki atım süresini kısaltıp uzatıyor gibi geldi bana. Evet. Yani tam tuşunu soft'a getirdiğimde benim anladığım şu: low'lar biraz daha kemikleşiyor. Hard'a getirdiğimde kemik etkisinden biraz daha büyük ve yaylanan bir kick haline geliyor. Bu da dalga boyunu manipüle ettiği sonucunu bende doğuruyor aslında. Evet. Kesinlikle daha kemik hale getirmek istiyorsak soft tarafına gideceğiz. Yani bu güzel bir özellik. İşi çok hızlandırır. Şimdi arkadaşlar, kicklerimizde bir de böyle hep low'lara odaklarız kafamıza ama kicklerde bir de click kısmı var böyle çıt 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 diye. Ya o clickler hem kick'i lezzetli hale getirir hem de daha sıradan müzik dinleme ortamlarında, işte bilgisayar speaker'ı gibi, televizyon gibi ya da sıradan hoparlörlerde müzik dinleyen insanların o kick'i daha böyle sıyrılarak duymasını sağlar o klikler. Biz o klikleri aslında kick'in varlığını dinleyicinin kafasına sokabilmek için biraz daha sıyrılsın diye zihninde o klikleri biraz parlatırız. Burada da onu manipüle edeceğimiz şeyi koymuşlar. Biz ne yapıyorduk daha önceden? İşte o klik olduğu bölge, oralar genelde 2, 3, 4, 5K belki. O da oralarda bir yerlerde olur. Biz oraları ne yapıyorduk? Ya EQ ile açıyorduk. Ulan EQ ile açınca bu sefer çok fazla böyle cam gibi parlıyor. Tamam, EQ ile açmayalım. Exciter koyalım. Kullandığın Exciter harmonikleri çok lezzetli bir şekilde ısıtmıyorsa, evet, tizlerde bir farkındalık yaratıyordu ama ya fazla cızbız oluyordu kick bu sefer. Cazır cuzur bir kick oluyordu. Özellikle böyle AirPods'ta falan dinlemeye kalktığında böyle çat 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 kafana kick vuruyordu. Buradaki klikte her ne yaptılarsa bilmiyorum. Yani Emrah'la bu plugin'in nasıl yazıldığına dair hiç konuşmadım. Videolarında açıkçası çok böyle sadece duyum testi yaptığı videoları gördüm. Açıklama videolarını izlemedim. Burada her ne halt ettilerse çok güzel yapmışlar. Yani o klik böyle hem kulağımızı tırmalamıyor hem de gerçekten kick'in şarkı içinde sıyrılmasını da sağlıyor. Ha, çok fazla klikleyen bir kick varsa da soft'la orayı yumuşatıyorsun. Bakalım burada ne yapacak? Duyuyorsun. Biraz fena olmuyor aslında. Açabiliriz. Bunu da anlattık. Şimdi burada asıl işi yaptığımız kısım aslında üst taraftaki büyük tuşlar, tamam mı? Yani kick'in işte gövdesini, low mid'lerine hakimiyeti, işte dalga boylarına müdahaleyi, fundamental frekansı bulmayı ve kick'in kliklediği yeri buralardan buluyoruz. Aşağıda ise burayı son ütücü gibi düşünebiliriz. Yani son böyle bir lan dur bakayım neler olmuş, ufak tefek düzeltmeler yapayım dediğiniz kısımda burası. Bir low cut koymuşlar. 40 Hz'e kadar bir kat işlemi yapabiliyorsunuz. Yani layer'lı çalışıyorsanız kicklerinizde işte bir sub kick'im var, bir orta mid kick'im var, bir de punch kick'im var dediğinizde işte buradaki layer'ların alt frekanslardaki kavgasını, bu low cut butonunu ihtiyacınıza göre açarak, yani keserek o kick'in frekanslarını kullanabiliyorsunuz. Burası bir equalizer katı. Bakalım ne yapıyor? Öyle bir gezelim bakalım. Evet, altları kesiyor. Ben şu an kesmeyeceğim. Bu tabii yukarıdakilerden geçen sinyalin ayarlarını yapıyor galiba. Yani post mu çalışıyor, pre mi çalışıyor? Bence post çalışıyor şu an alet. Yani önce buradan geçiyor, shape kısmından ton kısmına akıyor galiba ses.
Emrah'a sormak lazım ama benim duyduğum o. Ha şu da güzel olur tabii. Yani bunun güncellendiği versiyonda işte buna pre-shape diye bir şey koyarlar. Mesela önce buradan ses shape'e gidebilir falan filan ama tabii ki bunlar zaman içerisinde e, geliştirilecek ama daha ilk çıktığı versiyon bile tamam bence. Çok güzel olmuş. Midler. Üstler. Tizler. Ha. Mesela dikkat ettiğim bir şey var. Bu high butonu sanki Pultek'in high butonunu boostlamışım ve bandwidth'i de birazcık daha böyle broad'a yakın boostlamışım gibi bir ses çıkartıyor. Yani onu duydum ben. Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim. Böyle ne yaptık bakalım bir. Bak ilk kick buydu. İkincisi bu. Baya böyle ayağa kalktı böyle bir. Mesela lise 1'de böyle çelimsiz çocuklar vardır. Böyle zayıf, kara kuru tipler vardır. Böyle lise 1'in yaz tatilinde bu çocuklar böyle bir gider denize girer, yüzer, böyle hafif kilo alır. Biraz spor yapmaya başlarlar. Lise 2'de bir gelir çocuk böyle kapı gibi olmuş, tamam mı? Fizik, kondisyon 10 numara, yerlerde gezen çocuk şimdi böyle dipdiri hale gelmiştir. Bu işte lise 1'deki yaz tatiline çelimsiz girip lise 2'de Herkül gibi gelen çocuğu büyüten plugin diyebiliriz. Yani bu metaforu da alın, ne yapıyorsanız yapın. Komik oldu. Şimdi enhance kısmı birazcık analog saturasyon kısmı gibi geldi. Biraz daha warm bir sound elde etmek istiyorsanız enhance kısmıyla ilgilenebilirsiniz. Oo, ben çok sevdim depth'i. Özellikle low'lardaki dinamik alanı bayağı arttırıyor. Ya çok lezzetli, yani elim çok giderse çok şımartabilirim ve mix'i berbat edebilirim. O yüzden bunları çok dikkatli kullanmak lazım. Bir de %30'dan %31'e getirince normalde dijital pluginlerde böyle çok marjinal bir etki duymazsın. Bu adamlar her bir çevirişi çok güzel dolu dolu yazmışlar, yani anlatabiliyor muyum? Ya Waves'de 30'dan 31'e gittiğin zaman ha, ne oldu diyorsun. Bunda 30'dan 31'e gidince hakikaten bir kademe artış bile göze çarpıyor. Heat'e bakalım. Heat şeyde vardı arkadaşlar. Pro Tools'un analog simülasyon devresini modelleme tuşuydu eskiden. Burada da öyle mi bakalım? Yani üst harmonikleri biraz kızartırdı, böyle lezzetli hale getirirdi. Pro Tools'daki Heat. Ha, eyvallah. Şimdi Heat'te benim anladığım sesi biraz daha öne atıyor. Ya da geriye alıyor. Yani biraz daha in your face bir durum oluyor Heat'i açtığım zaman. Tam olarak e, teknik manada bakmak lazım ne işe yaradığını ama biraz yakınlık hissi artıyor sanki. Bu arada üst midlerde bir artış oluyor Heat'i açınca. Punch'a bakalım. Oh. Bu birazcık kompresör gibi çalışıyor galiba bu punch. Çünkü açtıkça output'a binen sinyal arttı ve biraz daha sıkışma hissi yaşadım. Muhtemelen punch'ı çok fazla açmamak gerekecek bu kick üzerinde. Output trim'i yapalım bir.
Ve klip. Bu da sese son yaptığımız müdahalelerden biri oluyor arkadaşlar, klip. Biraz da dinamik olarak güçlü hale getirdiğini hissettim ben açtığımda. Şimdi biz tabii bunları kullanmak için, yani bu kadar özelliği mixte kullanmak için EQ açıyorduk, multiband kompresör açıyorduk, transient designer açıyorduk. Bir envelope filtre ihtiyacımız oluyordu bazen kuyrukları uzatıp kısaltmak için. Sonrasında renklendirici EQ'lar yapıyorduk. Birazcık daha upward compression yapıyorduk vesaire vesaire. Demişler ki kardeş uğraşma. Aha bu hepsini yapıyor. Hem hızlı iş yapmak zorunda olan hem de hızlı iş yapmayı çok seven insanların vazgeçemeyeceği bir plugin olacağını düşünüyorum. Özellikle elektronik müzikle uğraşan rapçi arkadaşlarım bu plugin'i çok seveceğini biliyorum. Yani hissediyorum. Bence kesinlikle Eddie'nin ve bir Türk'ün ürettiğini göz önünde bulundurun. Ama tabii ki ben aynı ülkenin vatandaşıyım diye tutup plugin'i övecek bir adam değilim ya da sizi yanıltmak benim en son isteyeceğim şey, ama emin olun ben gönül rahatlığıyla bu plugin'i tavsiye ederim. Plugin'in kodlama dili, teknik dilleri, işte oversamplingleri falan filan çok daha ayrı meseleler. Ben sadece gördüm, kullandım, aha da ne güzel bir pluginmiş diye size bu plugin'i sunabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yazın. Abonelik işlerine de bir el atın. Birazcık coşalım. Tamam. Hadi kolay gelsin.